Kendimi bildim bileli Kur'an-ı Kerim'in Türkçe çevirileriyle meşgul olmaktayım. Çevirilerle ilgili gözlemlerimi, bilgilerimi kısa kısa paylaşmak istedim. Bu arada şunu da eklemek isterim. Türkçe Kur'an tercümelerinin çokluğundan şikayet edilmesini anlamlı bulmuyorum. İngilizce Kur'an tercümelerinin 50'den fazla, Almanca ve Fransızca tercümelerin 40'tan fazla olduğu mevcut durumda Türkçe tercüme sayısının az bile olduğu söylenebilir. Yaşar Nuri Öztürk'ün Kur'an meali daha çok teknik bir çeviridir. Çeviride sözcüklerin farklı anlamları bir arada verilmiştir. Mükemmel olmasa da orijinal metne en sadık çeviridir. Karşılaştırmalı meal okuyanlar için faydası büyük olacaktır. Ancak farklı anlamların bir arada veriliyor oluşu nedeniyle sıradan bir okuyucu için karmaşık gelecektir. Muhammed Esed'in Kur'an meali için aynı zamanda kısa bir tefsirde denilebilir. Esed'inki serbest çeviridir. Orijinal metindeki sözcüklerin birebir çevirisini yapmak yerine verilmek istenen mesajı öne çıkarmıştır. Bunu yaparken sık sık dipnotlarla izahatta bulunmuştur. Sıradan bir Kur'an okuyucusu için Kur'an mesajını anlayabilmek açısından idealdir. Ancak serbest çeviri olması sebebiyle çevirisine kendi yorumları hakim olduğundan alternatif çevirileri de mutlaka okumak gerekir. Edip Yüksel'in Kur'an çevirisi için Reşat Halife'nin İngilizce çevirisinin Türkçe hali denilse de bunu karşılaştırma imkanım olmadı. Ben daha çok Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır'ın mealine benzettim. Elmalılı meali üzerinden yazıp ihtiyaç duyduğu yerlerde kendi yorumunu katmış, ilgili yerleri değiştirmiş gibi geldi. Elmalı'nın mealini bazıları yere göğe sığdıramaz. Ancak bunun sebebi muhtemelen hiç okumamış olmalarıdır. Zira Elmalı'nın çevirisi de artık bir çeviri gerektiriyor. Çünkü Elmalı'nın dili günümüz dilinden oldukça uzakta. Sıradan bir okuyucuya faydası olmayacaktır. Hasan Basri Çantay mealinin de dili günümüze hitap etmiyor. Sıradan bir okuyucuya uygun değil. Ayrıca çevirilerini yeni yapılmış diğer çevirilere göre çok yetersiz buldum. Bayraktar Bayraklı'nın meali okuyucuyu dipnotlarla sürekli olarak tefsirine yönlendirir. Sadece meali, çeviriyi okumak yetersiz gelecektir. Tefsirini almanız gerekir. Tefsir tatmin eder mi derseniz bilmiyorum, denemedim. Suat Yıldırım'ın çevirisinde fahiş hatalar var. Bu konuda Dücane Cündioğlu'nun Kur'an çevirileriyle ilgili kitaplarında detaylı eleştirileri okunabilir. Ayrıca bir değerlendirmeye gerek görmüyorum. Hakkı Yılmaz'ın çevirisi klasik çevirilerden oldukça farklıdır. Birçok temel kavram klasik çevirilerden farklı bir şekilde tercüme edilmiştir. Kendi kavram dünyası vardır. Ayet çevirilerini başkalarının çevirileriyle karşılaştırdığınızda muhtemelen bunlar aynı kitabı mı tercüme etmişler diye kendi kendinize soracaksınız. Başka meallerle birlikte karşılaştırmalı olarak okunmadığında sizi bu dünyadan alıp hülyalara sürükleyebilir. Erhan Aktaş'ın çevirisi günümüz için en kullanışlı çevirilerden biridir. Sıradan okuyucular için kolayca anlaşılabilir olması bakımından kullanışlıdır. Temel kavramlar genellikle tercüme edilmeyerek olduğu gibi aktarılmış, açıklamaları dipnotlarla verilmiştir. Çeviride benim en çok hoşuma giden bu özelliği